Görünmeyen dünyaya değişik bir giriş yapayım dedim. Görünmeyen dünya, öteki taraf, sınırın ötesindeyiz. Yine birebir yaşadığım gerçekten gerçek bir hikayeyle geldim. Zamandan bahsedelim mi? Saatiniz ya da takviminiz kaçı gösterirse göstersin, zamanın o doğrusal olgusunu, algısını tamamen kıran bir yaşanmış hikaye de demek istemiyorum ki. Deneyimle geldim. Muazzam bir yetenek, duru görü, değişik bir perspektif anlatacağım size. Rüyalarında ya da uyanıkken zihne düşen uçak kazaları, depremler, toplumsal büyük olaylar ve sonrasında canlı canlı yaşayan ve gelecekte olan felaketleri gören ve bu yükü artık taşıyamıyorum diyen Ayşe Fatma, Pelin, Şebnem, Sema, Aylin olsun bugünkü ismimizde. Aylin Hanım mimardı, hatırlıyorum. Çok güzel projeler yapıyordu. Çok güzel evler, villalar yapıyordu Aylin Hanım. Ölçülerle çalışıyordu. Minik minik planlamalarla çalışıyordu. Gram oynamaya. Aylin Hanım yüzü net bir şekilde aklıma geldi. Çünkü sonrasında kuantum durum uygulayıcılık eğitimimize de katılmıştı. Onu yakından tanıma fırsatım da oldu. Evet, çaresizlik ve korku vardı. O günkü danışmanlığımız ya üçüncüydü ya dördüncüydü. Daha önceki danışmanlıkta bir olay olduğunu, bir travma olduğunu ve onu derinden etkilediğini ve içinde sakladığı bir dosyayı söylemiştim. Bugün tam da bu olaya bakacaktık. Çünkü çıldırmak üzereydi. Son 2 haftadır gördüğü bir olay vardı. Benim özellikle asistanımı aramıştı. Halimeme, biliyorsunuz. Halimem var benim. Halimemi sizler de çok iyi tanıyorsunuz artık, Halimeciğimi. Onu aramıştı ve artık hani net bir şekilde olacak. Halime, ne yapmalıyım ben? Şebnemciğim bana bir şey söylesin demişti. Evet. Masada çizim yaparken bile aklına geliyordu. Çok net vizyonları görüyordu. Ve Halime'ye şöyle demişti. Televizyonu açmadan tam 10 dakika önce uzak bir ülkede yaşanacak o büyük tren kazasını gördüm. Tüm detaylarıyla, insanların çığlıkları, hepsini yaşadım. Sonra televizyonu açtım, haberlerde birebir aynıydı. Halime, Halime demişti. Ben medyum muyum, falcı mıyım, şizofren miyim? Ne olur bana bir yol gösterin demişti. Tabii ki Halime de diğer danışmanlıkların arasına hemen yerleştirdi o günkü danışmanlığımızı. Yine gözlerimi kapattım, kuantum alana bağlandım. Geçmiş, gelecek hepsi yok oldu. O alana gittim. Özellikle bu söylediği tren kazasının olduğu alana. Biliyorsunuz araştırmacı, yazar tarafım var. Ve daha önce de böyle bir konuyu araştırmıştım ki ilk başıma gelmiyordu böyle bir danışan stili. Kuantum fiziğini ve laboratuvar araştırmalarını bilirsiniz. Hala devam ediyor. Princeton Üniversitesi'nde yıllarca yürütülen insan bilincinin küresel olayları gerçekleşmeden önce değiştirdiğini, evet, yanlış duymadınız, değiştirdiğini ve algıladığını kanıtlayan küresel bilinç projesi. Sevgili yönetmenim projenin İngilizce adını da buraya yazar. Belki araştırırsınız. Parapsikoloji laboratuvarları vardır yurt dışında. Henüz Türkiye'de yok ama bütün yurt dışında hem üniversitelerde böyle bölümler var hem de böyle laboratuvarlar var. Araştırıyorlar. Resmi testler yapıyorlar. Frekansları, enerjileri araştırıyorlar. Biliyordum. Gerçekti söyledikleri. Çünkü benim de yolculuğum böyle başlamıştı. Bir arkadaşımın intiharını bilmiştim. Dayımın ölümünü bilmiştim. Ben de delirdiğimi düşündüğüm çok zamanlar geçirdim. Dedim ki zihninizin bir oyunu değil, geçmişten geleceğe akan düz bir çizgi zannediyoruz hayatı ama böyle değil. Kuantum fiziği olan her şeyin olduğu yer ve biz kuantum alanda yaşıyoruz. Yaşadığımız zaman dikey bir bütün, geçmiş gelecekte de şu anda. Ve dikey bir bütünden yaşadığımız için biz tek bir anın içine saklıyoruz ve bu anın içinde bütün zamanları yaşıyoruz. Sizde bu kırıldı dedim. Nasıl olabilir dedi. Nasıl olabilir? Hani hissediyorum. Telefonun diğer ucundaydı ama hareketlerini, sesinden anlayabiliyordum. Kalibrasyonunu okuyabiliyordum enerjitik alanda. Siz dedim çok güçlü ve hassas olan o bilinciniz algı sınırlarını genişletmiş, kuantum alanda o henüz gerçekleşmemiş gelecek frekanslarının yayınına önceden bağlandınız. Siz geleceği tahmin etmiyorsunuz. Siz kuantum
havuzundaki olasılık dalgalarını önceden okuyan bir duru görü alıcısınız. Şimdi duru görü, duru biliş, duru hissediş hepimizde var. Fakat onlar sakladığımız köşelerimiz. Ruhsal dünyamızı fark ettiğimizde kendimizi bu konuda kişisel gelişim okuluna sokmalıyız. Eğitmeliyiz kendimizi. O da tabii ki kontrolsüz gücünü kullanıyordu. Bilmiyordu kendine neler olduğunu. Tabii ben bunları söylediğimde omuzlarındaki yük kalkmıştı. Gözyaşlarıyla konuşuyordu. Çünkü kendini felaket tellalı gibi hissediyordu. Dedim ki herkes gibi değilsiniz. Zamanı herkesin algıladığı şekilde değil, daha genişlikte algılıyorsunuz. Bunu bilim bile açıklıyor. Suçlu hissediyordu kendini. Çoğunuz belki şimdi bu videoyu izlerken diyorsunuz ki bende de duru görü var, duru biliş var, duru hissediş var. Bir şeyleri duyuyorum, görüyorum, anlıyorum. Ve bunları yanlış yorumluyorsunuz. İşte dostlarım, öteki taraf dediğimiz yer aslında zaman ve mekan duvarlarının yıkıldığı, ruhun her anı aynı anda görebildiği o sonsuz farkındalık boyutudur. Ona o gün dedim ki, Aylin Hanımcığım, bu boyutsal yetenek size insanları korkutun ya da felaketlerin yükünü tek başınıza sırtlayın diye verilmedi. Bu ruhunuzun dar bedenden ve bu ekrandan çok daha büyük olduğunu kanıtlamak içindi. Şimdi o korkuyu, o suçluluk duygusunu bırakın. Haydi gelin duru görü yeteneğinizi insanlara rehberlik etmek, kendinize rehberlik etmek, kendi yaşamınızı yüksek bir vizyona tasarlamak için kullanmayı seçelim. Evet, sonrasında diğer danışmanlıklarını aldı ve kuantum olan ona artık normal gelmeye başlamıştı. Ve kuantum drama uygulayıcılık eğitimini de almaya karar verdi. Artık kuantum alanı biliyordu. Gördüğü hiçbir şey yalan değildi. Aslında bu dünyada gördüğümüz her şey bir simülasyondu. Ve gerçek dünya görünmeyen dünyadı. Açmıştı ona öteki taraf kapılarını, açmıştı ona görünmeyen dünya kapılarını. Çünkü o karar vermişti kendini tanımaya. Kendinin bu bedende küçücük olmadığını. Evet, biz o gün online seansta bir delirme korkusunu şifalandırmadık. Biz insanın zamanın kölesi olmadığını, görünmeyen dünyanın kuantum laboratuvarlarında bile tescillenmiş asıl gerçeği olduğunu, mesafeleri ve zamanları yıkarak ortaya koymuştuk. Güzeldi. Kendini bulması muhteşem bir duyguydu. Evet, o da sizden biriydi Aylin Hanım. Belki de delirme korkusuyla kendine adım atmıştı. Ama kendini seçmişti. Şimdi hayatı çok eğlenceli. Kendini çok seviyor. Her gün bir başka parçasıyla tanışıyor. Dedim ya, görünmeyen dünya sizi zamanın, sınırların ötesine götürüyor ve ölümsüz, sonsuzluk parçanızla birleştiriyor. Ne yaptım, o hangi teknikleri uyguladım, nasıl yol izledim de bana kalsın danışan gizliliğinden dolayı. Siz yine üstünüze düşen hisseyi, almanız gerekeni alın. Evet, görünmeyen dünya karanlık bir yer değil. Sadece sizin ışığınızla açılacak muhteşem bir alan. Bir daha yine buluşalım mı? Buluşalım. Videoyu paylaşalım, unutmayalım.